Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalımı ilk kez ziyaret edenler için ben Ebru. Kanada'nın Vancouver şehrinde öğrenciyim. Yaklaşık 8 aydır buradayım. Okuyorum. Yani elimden geldiğince de yaşam, eğitim, sağlıkla ilgili bildiğim şeyleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu videoda da Kanada'daki sabit giderlerim hakkında sizlere bilgi vereceğim. İşte aylık olarak ne kadar harcıyorum? Ev için elektrik, su, internet, telefon, her şey için sabit olarak giderlerim neler? Bunları sizlerle bu videoda paylaşıyor olacağım. Eğer merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Bu anlatacağım giderleri aslında 3 kategoriye böldüm diyebiliriz. İlk olarak yaşam giderleri, işte ev kirasıdır, telefondur, gıdadır vesaire, bunlardan bahsedeceğim. İkinci olarak sağlık giderleri. Sağlık için ne kadar ödüyorum? Bir sistem var, ondan da bahsedeceğim. Kanada'ya özel. Üçüncü olarak da kişisel, işte eğlencedir, gezmedir, tozmadır, o giderlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Hadi hep birlikte başlayalım. Eğer Kanada ile ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa, Kanada'da yaşam, eğitim, sağlık vesaire gibi konular hakkında bana Instagram adresimden de ulaşabilirsiniz. Orada aktif olarak paylaşımlar yapıyorum. Daha aktifim YouTube'a nazaran. O yüzden oradan da bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, isteklerinizi, önerilerinizi bana ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalımda katıl butonu aktif hale gelmiş durumda. Eğer bu kanala destek olmak isterseniz veya belli küçük ayrıcalıklara sahip olmak isterseniz katıl butonuna göz atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Şimdi hazırsanız aylık olarak Kanada'nın Vancouver şehrinde bir öğrenci olarak ne kadar para harcıyorum, ne kadar sabit giderim var, bunları sizlerle paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak yaşam sabit giderlerine telefonu koydum. Bildiğiniz gibi bir telefon aldım. Kanada'ya geldiğimde işte karantinadan sonra bir telefon almıştım. O telefonun şuraya linkini bırakacağım. İşte ne kadardır, odur budur, her şeyi videoda mevcut zaten. Onun için bir plan yaptırmıştım. 2 yıllıktı sanırım ya da 1,5 yıllık. Aylık $40 ödüyorum. O bir sabit giderim var. Ayrıyetten de olarak $50 telefonun paketini ödüyorum. Ben Fido kullanıyorum bu arada operatör olarak. $50 da 20 GB internet ve sınırsız konuşma hakkım var. Böyle bir şey kullanıyorum. Yani totalde $50 taxla birlikte, yani vergiyle birlikte $56 oluyor. $56 telefon paketime, $40 da planım için ödüyorum. Sonrasında ise gıda masrafları. Genellikle ben tek kişi olduğum için, hani tek kişiyim, $150-200 arasında değişiyor. Hani dışarıda çok yemek yersem bu $150 oluyor. Eğer evde çok hani yapıyorsam, alıyorsam, tatlıdır, odur budur, bazen $200 kadar çıkabiliyor. Yani 150-200 diyebiliriz. Tek kişi için söylüyorum. Ulaşım olarak burada gene bir videom var. Onu şuraya bırakacağım. Orada da Vancouver zonlara, yani bölgelere ayrılmış bir şehir. 1. zon, 2. zon, 3. zon diye ayrılıyor. Hani hangi bölgede yaşadığınıza bağlı olarak fiyat artıyor veya azalıyor. Ben ilk zondayım. $98 ödüyorum ilk zondaysanız. İşte 2. zondaysanız biraz daha pahalı oluyor. Yani mesafe arttıkça daha da pahalılaşıyor. Onun detaylı bir açıklaması var. Onun için de videoyu yukarıya bırakacağım. Oradan da nedir bunlar, işte ne kadardır diye detaylı olarak o videolara da bakabilirsiniz. Şimdi evet, ulaşım için dedim $98 ödüyorum. Yani aylık alıyorum. Sınırsız, bildiğiniz gibi hani bizim İstanbul'da da böyle kullandığımız var ya, aylık sınırsız, ondan. İstediğin kadar biniyorsun. Sorun yok. Ev için ev kirası $500 ödüyorum. Bu ev kirasının içinde peki neler var? Bu ev kirasının içinde arkadaşlar her şey var. Elektrik var, su var, internet var, ısınma, her şey var yani. Ben $500 veriyorum, işin içinden çıkıyorum. Ekstra olarak hiçbir şey ödemiyorum. Hani bir şey bozuldu, oldu. Örneğin evde bir şey bozuldu, bir şey kırıldı falan, sorumluluğum altında değil. Hani eğer ben yapmadıysam ev sahibi tarafından karşılanıyor. Yani hiçbir şekilde başka bir şey ödemiyorum. Ama tabii ki de bu paylaşımlı bir evde kalıyorsanız, ben 2 kız daha var, 3 kişi kalıyoruz bu evde. Eğer ki bir apartmanda kalıyorsanız tabii ki de bu miktar çok çok daha artacaktır. $1000-1500'lara kadar çıkabiliyor. Ben böyle paylaşımlı bir evde kaldığım için bu kadar uygun oluyor. Bu şekilde arkadaşlar, yani aylık olarak kira içinde $500 ödüyorum diyebilirim.
Şimdi sağlık konusuna gelelim. Sağlık konusunda ise şöyle bir sistem var. MSP olarak geçiyor. Uluslararası öğrenciler için çok güzel bir sistem. Kanada'ya geldiğinizde MSP'ye başvurabiliyorsunuz. Bu MSP nedir? Bir sosyal sağlık güvencesi gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz. Eğer bir sorunuz olduğunda hastaneye gittiğinizde sizden ücret talep edilmiyor. Hani her şeyinize bakılıyor. Hiçbir sorun olmuyor. Sanırım göz ve dişi kapsamıyor. Çok net bir bilgim yok bu konu hakkında. Ama MSP uluslararası öğrenciler aylık $75 ödemek zorunda. Uluslararası öğrenciyseniz $75 ödüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Buna da bir $75 ödüyoruz. Ben başvurmuştum. Bunun bu arada çıkması 2 ay falan sürüyor. Yani geldiğinizde hemen başvurursanız böyle 1,5-2 ayda falan alıyorsunuz. Çünkü yani biraz geç çıkıyor. Bilmiyorum neden. Bu da $75 diyebilirim uluslararası öğrenciler için. Ve bir nokta daha bırakacağım. Dipnot: 6 ay ve sonrası için, eğer eğitim süreniz 6 ay ve üzeri ise bu MSP programına başvurabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Ve diğer kişisel sabit gelirlerden bahsedeceğim şimdi. Kişisel diğer sabit gelirler, böyle bazen kampa gidiyoruz, bazen işte hiking'dir, yürüyüştür, doğa yürüyüşleridir, işte eğlence, restoran, odur budur. Öyle yerlere gidiyoruz. Bunlar için de genelde 100, 150, 200 genelde bu şekilde gidiyor. Eğer kampa gidersek çok gidiyor. Çünkü alışveriş yapıyoruz. İşte ettir, odur budur, onu alıyorsun. Hani bayağı gidiyor. Kampa gidince bayağı para harcanıyor arkadaşlar. İşte odur budur derken. 150 falan diyebiliriz yani. Restorana mesela bir gittiniz. $15, $20 gibi düşünebilirsiniz. Tabii restoranın şeyine göre de değişir. Yani buna da 150 diyebiliriz aylık olarak, böyle. Çok abartmazsak 150, çok abartırsak lükür. Çok gidiyor, çok gidiyor. Zaten bunların total olarak toplamını şu kenara şu kenara şöyle yazıyor olacağım arkadaşlar ki siz de net görün ne kadar harcıyorum aylık olarak. Şimdi her şeyi söyledim sanırım. Yani bu bir öğrencinin böyle basit, hani bir öğrencinin giderleri olarak düşünebilirsiniz. Tabii bir apartmanda yaşarsanız böyle özel çok daha farklı olacaktır. Bir arabanız olursa bunun benzini, otoparkı, ayrıyetten işte sigortası, bunların hepsini ödemek zorundasınız. Ben toplu taşıma kullandığım için ödemiyorum şu an. Ama ileride tabii ki de eğer bir arabam olursa bu giderleri de içine koymak zorunda kalacağım. Ama şu an için basic, çok rahat yani. Benim de atladığım bir şey varsa, sizin böyle merak ettiğiniz, aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Mutlaka bir sonraki videoda veya diğer videolarda değiniyor olurum çünkü. Bu arada Instagram hesabımdan da beni takip etmeyi unutmayın. Burada bazen çok aktif olamıyorum. İşte ödevlerdir, iştir, odur budur derken, ama Instagram'da oldukça aktifim. Kanada'da yaşamı, günlük yaşamı, neler yaptığımı, ettiğimi merak edenler varsa Instagram hesabıma da göz atmanızı öneririm. Orada da çok aktif olarak paylaşımlar yapıyorum ve takipçilerimiz yavaş yavaş artıyor. Evet, şimdi sıra geldi sabit gelirler. Şu an ben part-time olarak, yasal part-time olarak çalışıyorum. Bir sürü soru soruyorsunuz. Yasal mı, değil mi? Part-time 20 saat çalışma iznim var şu an. Devlet tarafından verilmiş. Part-time olarak çalışıyorum arkadaşlar. Totalde vergilerden sonra kazandığım aylık olarak $1200. Evet, çok bir para kazanmıyorum. Yani buranın şartlarında şimdi kiram sonuçta biliyorsunuz hani artık $500 ödüyorum. Hepsini düşününce bayağı az oluyor. Hani gelir gideri düşününce $1200 kazanıyorum. Ayrı olarak da okulun sağladığı olarak bir ek iş oluyor kampüs içerisinde gibi düşünebilirsiniz onu. Onun için de saatlik $20 çeviri, İngilizce Türkçe çeviri yapıyorum. Onun için de işte aylık genelde 5 saat falan yapınca $100 olarak alıyorum. Yani bir $100 da oradan geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Yani bir de restoranda çalıştığım için tip alıyorum. Genelde haftalık, eğer hafta sonu çalışırsam böyle $80 falan alıyorum. 70, 80, 60, 70, 80 arasında değişiyor. Bu haftalık oluyor. Tabii aya vurduğunuzda iyi para olabiliyor yani. $300, $350 kadar geliyor. Total olarak gelirlerim de şu anlık bu kadar. Part-time çalıştığım için bu şekilde.
Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.